Merhaba sevgili anne adayları. Gebelik ve doğum korkusunu yenmeniz için hazırlamış olduğumuz video serisine hoş geldiniz. İnsan bilmediğinden korkar, öyle değil mi? İlk defa hamile kalmış bir kadın için gebelik karanlık bir koridor. Şöyle hayal edin, o karanlık koridorda ilerliyorsunuz. Böyle fısıltılar, çığlıklar duyuluyor orada. Zaten yol karanlık. Bir de bu garip sesler iyice korkutuyor insanı. Tamam hocam, gebelik karanlık yol demek. Peki bu fısıltı ve çığlıklar neyi temsil ediyor diye düşünmüş olabilirsiniz. O sesler de sizin çevrenizde gebeliğe dair herhangi bir bilgisi olmayan, kesin cevaplar veren, gebeliğin hayatta en zor şey olduğunu iddia eden, hele doğumun dayanılmaz bir acı olduğunu ballandıra anlatanlardır. Her biri zannederseniz ordinarius profesör doktor. İşte bu karanlık yolu aydınlatmanın yolu bilenlerin ışığını ödünç almakla olur. Aynı bilginin geldiği yerde cahilin suspus olacağı gibi siz de bilgi ışığını eline alırsanız o çığlık atanlar da hemen koşarak uzaklaşacaklardır. O yüzden bu hafta gebelik döneminde sende ne gibi değişiklikler olabilir diye konuştuk. Birazdan hepsini öğreneceksin. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Gebelik sürecinde meydana gelen anatomik, fizyolojik ve psikolojik değişiklikler kadının ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir. O yüzden bunları önceden bilmeniz sizlere fayda sağlayacaktır. Rahim içinde gelişimini sürdüren embriyo, fetüs yani yavrunuz ve hormonal aktiviteler gebelikte oluşan anatomik değişimlerin başlıca nedenleridir. Rahim gebelikten önce yaklaşık 7,5, 5 ve 2,5 santim boyutlarında ve 60 gram ağırlığındaydı. Gebelik sonunda ise boyutları 28 santim, 24 santim ve 21 santim şeklinde olacak. Ağırlığı ise 1100 grama ulaşacak. Gebelik haftasına paralel olarak büyüyen rahminizin hacmi 10 mililitreden 5000 mililitreye kadar artacak. Ayrıca östrojen ve progesteron hormonlarının etkisiyle yağ depolanması sonucu meme dokunuzda da büyüme meydana gelecek. Rahmin ön tarafa doğru büyümesiyle vücudun ağırlık merkezi de öne doğru yer değiştirir ve bunlara bağlı olarak bel bölgesinde kamburluk görülür. Bu durumu dengeleyebilmek için boyun ve sırtta eğrilikler, değişiklikler meydana gelir. Gebelik haftasına paralel olarak büyüyen rahmin diyaframı yukarı yönde itmesi sonucunda kalp de yukarı yönde yer değiştirir. Rahmin itmesi sonucunda diyafram yaklaşık 4 santim yukarıya yükselir. Göğüs çapı 2 santim, göğüs çevresi ise 6 santim genişler. Kabaca bu değişiklikler vücudun normal zamanlardan farklı tepkiler vermesine sebep olabilir. Bunun farkında olmalısınız. Fizyolojik değişiklikler ise şu şekilde gerçekleşir. Gebelikte görülen fizyolojik değişimlerin başlıca 2 nedeni vardır. Bunlar anne adayının gebelik süreci ve doğum eylemi sırasında oluşabilecek komplikasyonlardan korunması ile embriyo ve fetüsün büyüme ve gelişmesinin sağlanmasıdır. Östrojen ve progesteron hormonlarının salınımının artışına bağlı olarak rahimde damarlaşma ve damar genişlemesinde artış meydana gelir. Ayrıca rahmin büyümesine paralel olarak rahme olan kan akımı da artar. Bunun sonucu serviks gebeliğin erken dönemlerinde yumuşamaya başlar. Hormonların etkisiyle servikste mukus üretimi artar. Şeffaf ve kokusuz akıntıların sebebi budur. Progesteronun da etkisiyle servikal açıklığı kapatan mukos tıkaç oluşur ve bu sayede rahim boşluğunda bakteri girişi engellenmiş olur. Gebelik süresi boyunca relaksin hormonunun etkisiyle pelvik eklemlerin bağlarında gevşeme olur. Eklemlerdeki bu gevşeme vajinal doğumu kolaylaştırır. Ancak gebeliğin sonlarına doğru pelvik ağrı şikayetlerinin ortaya çıkmasına yol açar. Gebeliğin 6 ila 8. haftalarından itibaren kan hacmi artmaya başlar. Bu durumda gebelerde kan yoğunluğunun azalması sonucunda fizyolojik anemi görülebilir. Gebenin sırt üstü pozisyonda olması büyüyen rahmin baskı yapması nedeniyle kalbe dönen kan miktarını azaltır. Bu durum kan basıncını etkiler ve rahmin dolaşımında yetmezlikler ortaya çıkar. Bu nedenle son aylarda anne adayına yan yatış pozisyonu önerilir. Üst solunum yollarında damarlanmaya bağlı olarak mukozalarda ödem meydana gelebilir. Bu durum gebelerde burun kanamalarına yol açar. Gebelikte oksijen gereksinimi artar. Solunumda yaşanan değişimler gebelerde nefes darlığı, hızlı soluk alma gibi semptomlara neden olabilir. Gebelikte üriner sistemde meydana gelen değişimlerin kaynağı
hormonal etki, kan volümündeki artış ve büyüyen rahmin yaptığı basınçtır. Büyüyen rahmin yaptığı basınç ve üreterlerde genişleme gelişmesi sonucunda idrar akımı yavaşlar ve üriner enfeksiyonlara yatkınlık artabilir. Gebelerde hormonların etkisiyle koyu lekeler meydana gelir. Pigment üretiminin artması, perine bölgesinin renginin koyulaşmasını ve yüzde koyulaşma ya da gebelik maskesi denilen bir oluşuma neden olur. Gebelik haftası ilerledikçe karın duvarı gerilip incelerek parlak bir görünüm alır. Karın duvarında daha çok 24. haftadan sonra çatlamalar görülür. Bu fizyolojik durumları bilip önlemlerini önceden almak sizleri daha kendine güvenli ve bu süreçte daha korkusuz yapacaktır. Son olarak psikolojik değişiklikleri inceleyelim. Kadın hayatında önemli bir dönüm noktası olan gebelik dönemi yeni rollere uyum gerektiren gelişimsel bir kriz dönemidir. Gebelik kadınlar için mutluluk, doyum, neşe kaynağı olabildiği gibi stres, kaygı, endişe gibi olumsuz duygu durumlarının kaynağı olabilir. Gebelik sürecinde anne adayının yaşadığı duygular ve olaylara verdiği tepkiler trimesterlere göre farklılık gösterebilir. Birinci trimesterde genellikle zıt duygular baskındır. Anne adayı kendi içerisinde gebe olduğu gerçeğine uyum sorunu ile mücadele verir. Aile hayatı, sosyal çevresi, iş yaşantısı ve gebeliğinin getireceği yeni güçlükler kadının gebe olduğu gerçeğine karşı geliştireceği tutumda etkili olmaktadır. Bu dönemde yorgunluk hissetmesi, bulantı, kusma gibi fiziksel rahatsızlıkların ortaya çıkması anne adayını ruhsal olarak daha da sıkıntılı bir noktaya getirir. Hatta gebeliği istememesine neden olabilir. İlk trimesterde istenmeyen gebelikler depresyon riskini arttırabilir. İkinci trimester gebeliğin diğer dönemlerine göre ruhsal sorunların görülme oranının en düşük olduğu dönemdir. Zaten gebelik videolarında da bahsetmiştik gebeliğin balayı dönemi diye. Anne adayı fiziksel ve mental olarak kendini daha iyi hisseder ve ilk trimesterde yaşadığı bulantı ve yorgunluk gibi şikayetleri azalır. İkinci trimesterde gebeliğe uyum sağlanmaya başlanır ve anne adayı bebeğin durumuna odaklanır. Üçüncü trimesterde doğum korkusu, bebeğin engelli doğması, doğum sancısı, ölüm korkusu gibi nedenler gebenin stres yaşamasına ve zıt duyguların ortaya çıkmasına yol açar. Bu dönemde anne adayının duyarlılığı ve duygusal bağımlılığı artar. Eş desteğinin olması çok önemlidir bu dönemde. Kadın eşinin gebelik, doğum ve bebek ile duygularını öğrenmek ister. Gebelik kadınlarda başka hiçbir nedenle ortaya çıkamayacak birçok sistematik değişime neden olmaktadır. Kadınların çoğu gebeliğe bağlı oluşan fizyolojik, psikolojik, sosyal değişimleri kolaylıkla uyum sağlarken bazı kadınlarda çeşitli düzeylerde ruhsal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kadının içinde bulunduğu ruhsal durum gebeliğin seyrini etkileyebildiği gibi gebelikte kadının ruhsal ve duygusal yaşantısı üzerinde etkili olmaktadır. Bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan depresyon en sık karşılaşılan sorunlardan birisidir. Gördüğünüz gibi değişikliklere hazır olmadığınız veya bu değişiklikler karşısında yeterli destek almadığınız sürece çok kolay bir şekilde depresyon, kendini yetersiz hissetme, bunalım, doğum korkusu gibi ruhsal hallerin içerisine girebilirsiniz. Haftaya depresyon ve gebelik korkusu üzerine bir video olacak. O videoda depresyon sebepleri ve çözüm önerileri yer alacak. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Gebelikte yaşayabileceğiniz anatomik, fizyolojik ve psikolojik değişiklikleri öğrenme üzerine bir video oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.